Citroen C Elize ile birlikteyiz. Citroen'in küçük sınıf sedanı olan C Elize, bir üst sınıfın boyutlarına yaklaşan genişliğiyle aileler için mantıklı seçenek gibi gözüküyor. Bakalım gerçekten de öyle mi? Gelin hep beraber inceleyelim. C Elize'nin yüzü markanın yeni tasarım diliyle şekillendirilmiş. Önden bakıldığında C Elize oldukça şık görünüyor. Profilden bakıldığında 4.4 metrelik boyu ve uzun aks mesafesiyle iç mekandaki yaşam alanı hakkında ufak tefek ipuçları veriyor. Otomobilin arkası ise gösterişten uzak, sade bir tasarıma sahip. Bildiğiniz gibi Citroen C Elize ile Peugeot 301 tek yumurta ikizleri. PSA grubunun bu ortak üretimi olan ikilinin sadece logolarının farklı olduğunu söyleyebilirim. C Elize'nin iç mekanı derli toplu bir görünüme sahip. Kullanılan malzemeler sert plastikten olsa da sınıf standartlarını karşılıyor. Kumandalara erişim genel olarak sorunsuz, tabi cam açma kumandalarını saymazsanız. Vitesin önünde konumlandırılan düğmelerin yerine alışmak çok büyük problem değil. Ama bu camların tek dokunuşla otomatik olarak açılıp kapanmıyor olması bence kullanımı zorlaştırıyor. Her ne kadar kapı cepleri geniş olsa da küçük eşyalarınız için elinizin altında yeteri kadar yer sunulmuyor olması bence bir eksiklik. Sürücü koltuğu ideal oturma pozisyonunuzu zorlanmadan bulabileceğiniz ayarları sunuyor. Eğer direksiyonun derinlik ayarı da olsaymış tam olacakmış. Mesela ben iyi bir oturma pozisyonu yakalamış olmama rağmen bana göre direksiyon benim biraz uzağımda kalıyor. C Elize iç mekan genişliği konusunda oldukça cömert. Ön sırada herhangi bir problem yok. Arka sırada da yetişkinlerin rahatlıkla oturabileceği diz ve baş mesafesi sunulmuş. Hatta buradaki diz mesafesinin bir üst sınıfın değerlerine yakın olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Bagajda 506 litrelik yükleme hacmiyle 4 kişilik bir ailenin tatile giderkenki eşyalarının tamamını zorlanmadan içine alacak genişliğe sahip. Gelelim C Elize'nin motorine ve sürüş özelliklerine. Kullanmış olduğum aracın kaputunun altında 1.6 litrelik turbo beslemeli dizel motor görev yapıyor. 92 beygir güç ve 230 Nm tork üreten bu motor bu araçta sadece 5 ileri manuel şanzımanla alınabiliyor. PSA grubunun hem güçlü hem de ekonomik olan bu motoru C Elize'de de iyi işler ortaya koyuyor. Performans anlamında beklentileri olması gerektiği kadar karşılıyor. Alt devirlerden itibaren sunulan yüksek tork sayesinde her daim iyi bir çekiş var. Motor şanzımanla da uyumlu bir birliktelik yaşıyor. Şanzımanın yollarının uzun ve biraz gevşek olması haricinde kullanımda herhangi bir problem söz konusu değil. Ben C Elize'yi 10 gündür kullanıyorum ve bu süreçte 1700 küsür kilometre mesafe kat ettim. Hazır havalar ısınmışken C Elize ile ufaktan bir güneye kaçtım. Bu süreçte de aracı tempolu diyebileceğim bir kullanım stiliyle kullandım. Şu anda yol bilgisayarında bana 5.9 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki eğer bu araçla ekonomi yapmak isterseniz 4.5 litrelik yakıt tüketim değerleriyle rahatlıkla gezebilirsiniz. Sürüşle ilgili söyleyebileceğim olumsuzlukların başında yalıtım seviyesinin zayıf olduğu geliyor ama bu da kesinlikle rahatsız edici bir seviyede değil. Süspansiyonlar genel anlamda konforlu hissettiriyor. Özellikle araç boşken konfor seviyesi oldukça yüksek. Ancak yüklü kullanımlarda arka aks darbeleri sönümlemekte biraz yetersiz kalıyor ve konfor seviyesi düşüyor. Citroen C Elize başta geniş yaşam ve yükleme alanları olmak üzere hem güçlü hem de ekonomik olan dizel motoruyla uygun fiyatlı aile otomobili almak isteyenler için iyi bir seçenek olarak öne çıkıyor bence. Görüşmek üzere.